Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere annemin 35 yıllık tarhana tarifini paylaşacağım. Yiyenler çok ama çok beğeniyorlar. İlk defa tarhana yapacak olanlar, yıllardır yapıyorum bir türlü lezzetli tarhanaya ulaşamıyorum diyenler, hala kendi tarhana tarifini bulamamış olanlar, size muhteşem bir tarhana tarifiyle geldim. Bu tarhanada 1 kilo yoğurt koyup üzerine kilolarca un ekleyip her gün yoğurup işte poğaça mayalandırır gibi içerisine hazır instant kuru maya koyarak yapanlar oluyor. Asla öyle bir tarhana değil. Şifası bol, sebzesini çiğden koyacağız, güzelce yıkayıp doğrayacağız. Bütün vitaminleri tarhananın içerisinde kalacak. Yoğurdu bol, un miktarı yoğurduyla eşit oluyor. Yani çok az kullanacağız. Her gün un koyup yoğurmanıza gerek kalmadan böyle buram buram şifa kokan misler gibi bir tarhana tarifi bu. Ve tadında ekşilik olmuyor. Bütün püf noktalarıyla ne yapmanız gerektiğini gün günde çektim. Video biraz uzun oldu ama tarhana işi emek işidir ve kullandığımız malzemelere de hem de maddi olarak da bir emek sarf ediliyor. Boşa gitmesini istemiyorsanız bu garanti tarhana tarifini denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum ve yavaştan tarife geçiyorum. Şimdi malzemeleri sayıyorum size. Bu malzemelerin kilo olarak adetlerini açıklamalar kısmına yazacağım. Kırmızı biber, etli biber ve burada görüyorsunuz 17,5 kilodan yoğurttan süzdürdük. Ama süzme yoğurdumuzun asla suyu yok, çok katı. Domates var. Etli Bursa domatesi kullandık. Suyu az olduğu için 10 adet kadar acı biber. Maydanoz doğradım 1 demet kadar. Taze nane yeşil 2 demet kadar doğradım ondan da. Bunların hepsinin ölçülerini açıklamalar kısmına yazacağım. Bakın görüyorsunuz yoğurdun kıvamı çok katı. Ve 1 kilo değil bu. 17,5 kilodan süzdürüp yaptık bu yoğurdu. Annem sütü alıp kendisi yoğurdu yaptı. Ve o yoğurdu süzdürdük. Marketten aldığımız yoğurt değil. Yoğurdun tadının ekşi olmaması tarhananızın tadını mutlaka etkiler. Ve üzerine tüm doğradığımız yeşillikleri, sebzeleri hepsini koyuyoruz. Burada elde doğradık bu bütün sebzeleri. Elde doğramamızın sebebi, burası çok önemli. Robotta geçirirseniz bütün sebzelerin suyu çıkacağı için tarhananızın tadını ekşitir. Yani kuruttuğunuz zaman tarhananız çok ekşi olur. Ve yoğurdu koyduğum kapla görüyorsunuz aynı kapla unu da ilave ediyoruz. Yani yoğurt miktarı ile un miktarı eşit bir şekilde, evinizde tartı yoksa bu şekilde tartıp yapabilirsiniz. Ama sizler için unun kilosunu ben yine ölçtüm. 5 kilo un olmuş oldu. Tekrar ediyorum. Mesela siz bizden kullandığınız kaptan daha küçük bir kapla yoğurt kullandınız diyelim. Aynı kapla ununuzu doldurup koyacaksınız. Yoğurdu koyduğunuz aynı kapla unu da doldurup koyacaksınız. Kabınızın büyüklüğü neyse. Daha az malzemelerden tabii ki yapabilirsiniz. Daha az kişiyseniz sebzelerin de oranını düşürürsünüz. Ve bunların hepsini kaşıkla karıştırıyoruz. 1,5 avuç tuz da ekledik üzerine. Güzelce karıştırıyoruz ve her gün bu karıştırma işlemini yapacağız. Sıcakta bu kendi kendine mayalanacak. Böyle görüyorsunuz gözenekli oluyor. Poğaça yaptıysanız nasıl o poğaça hamuru mayalandığında gözenekli oluyor ya, aynen o şekilde karıştırarak mayasını alacağız. Yani bu da ekşimemesini sağlıyor yine. Hani poğaça hamurunu yoğurduğumuzda da tekrar ikinci kez bir yoğururuz o maya kokusu gitsin diye. Aynı mantık. Bakın bu da yine ikinci günden tekrar mayalanmış, tekrar şimdi karıştırıyor annem. Üzerini böyle temiz bir sofra beziyle kapatıyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Her gün bu işlemi yapmaya devam edeceğiz. Ne zamana kadar? Şimdi hangi memlekette yaşıyorsanız bunun günü değişir sıcaklığına göre. Bizim evde 6. günü olmuştu bu. Ama sizde belki 5 günde olur. Daha sıcak bir memlekette yaşıyorsunuzdur. Ya da 7 günde olur, 8 günde. Nasıl anlayacaksınız?
Her gün bu mayalanıyor, kabarıyor. Siz de bunu kaşıkla karıştırıp mayası gitsin diye, o kokusu gitsin diye karıştırıyorsunuz ya. Artık son günlere geldiğinde bu mayalanma işlemi yavaşlıyor. Eskisi gibi yani çok fazla mayalanmıyor, sönük duruyor tarhananın harcı. Ve üzeri, hani mesela hamur yoğururuz, işte açıkta bırakınca üzeri böyle ne olur, kurur gibi olur değil mi böyle? İşte bunun da yüzeyi kurur gibi oluyor böyle son günlere doğru ve mayalanması yavaşlıyor. Kabarmıyor eskisi gibi. O zaman tarhananızın olmuş olduğunu anlıyorsunuz. Ve dikkat edin, sadece ilk gün bütün malzemeleri koyduk, karıştırdık. Başka hiçbir gün ek bir malzeme koymadık. Sebzeleri kimisi kaynatıyor, suyunu süzdürüyor, öyle kullanıyor. Bütün vitamini gidiyor. Kesinlikle öyle yapmayın. Bütün sebzeleri çiğden koyun. Güneşte kurutacağımız için de bütün vitaminler tarhananın içerisine geçsin ve güneşte kuruduğu için D vitamininden de bol bir şekilde zengin oluyor bu tarhana. Gerçekten şifa deposu oluyor ve yoğurdu bol, yani gördünüz, azıcık bir yoğurda bir sürü un ekleyip yapılan bir tarhana değil. Zaten tarhananın özü yoğurdu kurutup kullanmak. O yüzden ben çok az yoğurt koyanların tarhanasını çok anlayamıyorum. Onların tarhanası bence un tarhanası oluyor yani. Bakın son güne geldik. Karıştırıyoruz yine. Bunu güzel bir şekilde dökeceğiz. Çünkü artık oldu. Dökeceğiniz yerin çok güneş alan bir yer olması gerekiyor ve dökeceğiniz sofra bezinin böyle renginin çıkmaması lazım ve böyle yapışmaması lazım kumaş olarak. Gördüğünüz gibi kaşıklarla aralıklı bir şekilde olacak şekilde döküyoruz. Ve bu güneşte hafif kurudukça ters düz edeceğiz kaşıkla. Altını üstünü çevire çevire her yerinin kurumasını sağlayacağız. Bu büyük parçalar kurudukça böyle elimizde hafif hafif ufalayıp küçültüp her yerinin kurumasını sağlayacağız. Çok aşırı derecede takır takır olmadan önce hafif hafif nemliyken elimizle iyice ufaltacağız. Kevgirin içinde incelteceğiz. Ondan sonra tekrar yine güneşin altında günlerce iyi bir şekilde kurumasını sağlayacağız ve içerisinde hiçbir şekilde nem kalmasın ve bir yıl boyunca bozulmadan güzel bir şekilde dursun diye güzel kurutmak çok önemli. O yüzden bakın, şimdi üzerleri hafif hafif kurumaya başladıkça bir yemek kaşığıyla ters düz ediyoruz ki diğer yaş olan tarafları güzel bir şekilde kurusun diye. İşte kimisi tarhananın içerisine soğan falan da koyuyor. Soğan koyduğunuz zaman tarhananızın kuru maddesinde, yani böyle sası deriz biz bizim buralarda, öyle bir tat bırakıyor ve kokusu oluyor her ne kadar kaynatılsa bile. Bence öyle koymayın. Çorbanızı bu şekilde yaptıktan sonra kurutup sonra çorbanızı yaparken soğan seviyorsanız soğanı kışın bulmak da mümkün oluyor yani. Çorbadan önce şöyle bir kavurursunuz. Tarhananızı üzerine ekler, blenderla geçirir. O şekilde kullanabilirsiniz. O yüzden biz sevmediğimiz için tarhanamızda soğan kullanmıyoruz. Kimisi nohut koyuyor, kimisi mercimek koyuyor. Bunu da çok mantıklı bulmuyorum açıkçası. Tabii ki seven koyabilir ama tarhananın tadına farklı bir tat katıyor. Zaten mercimek çorbası yapılıyor, yani ne gerek var bunun içerisine mercimek koymaya. Tarhananın tadı mercimek çorbası gibi oluyor. Çok mantıklı bulmuyorum doğrusu. Bu gerçek bildiğiniz geleneksel buram buram tarhana kokan bir tarhana. Tadı da çok güzel. Yiyenler çok beğeniyor. Rengine bakar mısınız? Şahane. Yani bol bol domatesini bol doğradık. Kırmızı biberini bol doğradık. Çok güzel bir rengi oldu maşallah. Şimdi bunları böyle elimizde küçülttük. Kevgirden annem bunları yine üfeleyecek gördüğünüz gibi. Altta da ince bir şekilde oluyor. Tüm üfelediklerimizi tekrar güneşin altında çok güzel bir şekilde kurutacağız. Çok aşırı derecede kurutup yaparsanız elleriniz çok acır ve üfelemek çok zor olur. Hafif nemliyken yapın bu işi. Güzelce yapacağız.
Bakın çok güzel ya. Kokusu gerçekten keşke videoya eklenebilme özelliği olsaydı. Yıl olmuş 2020, böyle özellikler teknolojide olmadı. Çocukken olacağını falan düşünüyordum ama olmadı maalesef. Gerçekten yapıp denerseniz benimle paylaşın. Çok güzel bir tarhana. Asla ekşi tadı olmuyor ve her gün un koyup yoğurmanıza gerek yok. Garanti bir tariftir. Bütün püf noktalarını anlatmaya çalıştım. Unuttuğum yer olduysa, gözden kaçtıysa veya anlamadığınız herhangi bir şey olursa yorumlarda bana sorun, sizinle seve seve cevap veririm, paylaşırım. Gördüğünüz gibi çok şahane oldu tarhanamız. Çok güzel oldu. Allah sağlıkla, afiyetle yemeği nasip etsin yapacak olanlara da. Bence kışın olmazsa olmaz hazırlıklarından biri de tarhana. Gerçekten tarhanayı çok seviyorum. Çok da böyle hastalıklara şifa olan bir yiyecek. Hem de küçük çocuğu olanlara, bebekleri olanlara falan kesinlikle yapmalarını tavsiye ediyorum. Hazır aldığınız tarhanaların içinde ne kadar sebze olduğu pek belli değil yani. Sadece undan ibaret olan tarhanalar var. Bu tarhananın içinde bizim tarhanamızın diğer tarhanalardan farkı sebzesinin bol olması, bütün vitamininin tarhanaya geçmesi ve yoğurdunun çok bol olması. Çok katıydı. Yani videonun başına tekrar dönüp bakın isterseniz. Asla su bırakmadan çok katı bir şekilde biz süzdürdük tarhanamızı. Yani buram buram yoğurt bunun içerisi. Tam bir şifa deposu oldu. Kalsiyum, D vitamini ve diğer sebzelerin vitaminleri tamamen hepsi unla birlikte eşit bir şekilde dağılmış oldu. Bakın incecik oldu, bir de mis gibi. Robottan çekerseniz kabukları da geçiyor içerisine. Öyle seviyorsanız yapabilirsiniz ama bu şekilde yaptığınızda daha güzel oluyor. Biz daha önce robottan denemiştik. Tadını bozuyordu. Elinizle yaptığınız her şeyin tadı daha başka, daha güzel. Ve nasıl saklayacağınız konusu da. Bütün tarhanayı biz şöyle bir un torbaları diye geçiyor. Telis torba da diye geçiyor. Bunun içerisine koyuyoruz. Güzel bir şekilde tekrar kuruttuktan sonra bunlar deliklerinden hava da aldığı için asla bozulma, küflenme falan yapmıyor. Ve mutfakta saklamıyoruz. Mutfak çünkü buharlaşan bir yer olduğu için, sürekli kışın da böyle yemek yapıldığı için falan nem oluyor mutfakta. Bozulmaması için mutfakta değil, kiler gibi bir yerde saklayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yeni videolarda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.